Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu postfinasisterit sendrom. Postfinasisterit sendrom, finasisterit ilacını kullandıktan sonra sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik ve depresif halle karakterize bir şikayetler topluluğu literatürde yavaş yavaş yerini almaya başlamış, hakkında binlerce çalışma yapılmış bir hastalık. Finasisterit dediğimiz ilaç normal şartlarda prostat büyümesi için daha önceden kullanılan ama kullanıldığı dönemde saç dökülmesine de iyi geldiği fark edilen ve daha sonra da saç dökülmesi için de düşük dozda kullanılabilirlik etiketini alan bir ilaç. İlacın özelliği testosteronu, dihidrotestosteron dediğimiz duruma çevirmemesi. Dihidrotestosteron, testosteronun farklı bir hali ve saçlı deride genetik saç dökülmesi yatkınlığı olan erkeklerde saçları döküyor, inceltiyor, kurutuyor diyebiliriz. Bu ilacı kullandıktan sonra kişilerde finasisterit kullandıktan sonra saç dökülmesi olanlarda saçlar daha gür, daha canlı çıkmaya başlıyor. Saç dökülmesi için faydası olduğu birçok yayında gösterilmiş. Ama hastalar bu ilacı kullandıktan sonra hastaların bir kısmında bu sıkıntılar meydana gelebiliyor ve bu sıkıntıların süresi oldukça fazla. Yani hastaların %3'ü ile %30'u arasında, ki bu çok farklı, çok, çünkü yayınlar ilk çıktığı zaman, bu yan etki yayınları bildiren yayınlar ilk çıktığı zaman ilk çıkan yayınlar çok eleştiri aldı. Bu oranlar çok düşük diye çok eleştiri aldı. Çünkü %3 ile %30 arasında önemli bir fark var. FDA'in yan etki bildirimlerine baktığımız zaman %11 civarında yan etkisi finasisteritin ve bu yan etki bildirimlerinin arasında binlerce depresyon ve onlarca da intihar vakası var. Finasisterit kullandıktan sonra intihar eden vakada birçok vaka var. Ve o kadar çok ki artık bunlar Amerika'da bir postfinasisterit vakfı altında vakıf kurmuşlar. Aynı zamanda şu anda Amerika'da gene binlerce şirkete açılmış mahkeme var. Yan etki nedeniyle açılmış binlerce mahkeme var. Postfinasisterit sendromun en önemli sıkıntılarından birisi bu depresif hali, cinsellikle ilgili şikayetlerin çok uzun süre devam etmesi. Bu ilacı kullandıktan sonra hastalarda özgüvenin, hayat sevincinin, hayata bakış açısının, pozitifinin ortadan kalkması. Hastalar en çok bundan şikayetçi ve birçok hastanın ağzından direkt olarak şunu duydum: keşke bir şekilde bu ilacı kullanmasaydım, çok pişmanım dediğini duydum. Çünkü saç dökülmesi nedeniyle bazen soruyorlar, hocam bu ilacı kullanayım mı diye. Yani bu ilacın kullandıktan sonra finasisterit sendromu gelişip gelişmeyeceğini kimse garanti edemiyor. Kişi artık bu riski göze alarak kullanabileceğini söylemek lazım. Yani bu riski düşünüyorsanız ya da kabul ediyorsanız böyle bir risk olduğunu, kullanılabilir, ama kullanıp da bu durum meydana gelen kişiler gerçekten çok pişman. Çünkü ilacı bıraktıktan sonra da aylar yıllar geçtiği halde hasta bu şikayetler düzelmeyebiliyor. Ve hastanın, yani genç hastaların özellikle hayatında yıkıcı bir etki yaratabiliyor. Tedavi olarak baktığımızda postfinasisterit sendromun tam bir tedavisi yok. Hastaya birçok açıdan yaklaşmak gerekiyor. Hastanın ereksiyon kalitesine ve cinselliğini düzeltecek ilaç tedavilerine başlamak gerekiyor. Partnerini bilgilendirmek, desteklemek gerekiyor. Tekrar çiftin cinselliğini normalize etmek, tekrar bir çerçevelemek, baştan çerçevelemek gerekiyor. Bitkisel tedaviler, kimyasal ajanlar, aynı zamanda alternatif tedaviler, ozon terapisi, nöral terapi gibi birçok tedavi seçeneğini değerlendirmek gerekiyor hastada. Hastalardaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi de depresif hal, yaşam sevincinin kaybolması. O yüzden mutlaka psikiyatrik açıdan da hastanın değerlendirilmesi ve desteklenmesi de gerekiyor postfinasisterit sendromda. Benim tecrübelerime göre postfinasisterit sendrom aslında tedavi edilebilir. Özellikle hastanın sertleşme bozukluğu ve cinselliği açısından tedavi edilebilir durum. Ama bu hastalardaki depresif durum ortadan kaldırmadan hastanın cinselliğiyle, sertleşme bozukluğuyla ilgili tam bir sonuca varmak çok zor. Çünkü bu hastalar geçmişe takılı kalabiliyorlar. Her şeyin sanki geçmişteki kadar 10 yıl geçmiş üzerinden mesela her şeyin tekrar o zamanki gibi iyi olmasını isteyebiliyorlar. O yüzden hastanın cinselliğini tekrar bir normalize etmek ya da çerçevelemek tekrar gerekebiliyor hastada. Ve bu depresif halin sadece sertleşme bozukluğu ve cinsel isteksizlikten geldiğini söylemek çok zor. Neden? Çünkü bu finasisterit bazen hastalarda beyninde
bir şeyi tetikleyebiliyor. Yani neyi tetiklediği bilinmiyor açıkçası şu anda ama bir mekanizmayı tetikliyor ve bu sendrom meydana getirebiliyor. Bu tesadüf mü o ilacı içtiği için, yoksa başka bir sebebi mi var? Tam olarak bilinmiyor dediğim gibi. Ama ümitsiz olmamak gerekiyor. Çünkü bu sendromdan sonra birçok hastanın da durumunun tamamen iyileştiğini gördüm. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bana WhatsApp'tan isterseniz ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.